Merhabalar, Cities Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Mega şehrimizin olduğu bölgede ufaktan ben bir kayıt dışında toparlamalar yaptım. Öncelikli olarak şunu göstereyim. Bunu mutlaka yazacaksınızdır. Ben burayı toparladım. Bunu normal tren istasyonuna çevirdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi aralara da yaya yolları attım. Biraz peyzaj çalışması yaptım. Ve bu bölümde ufak ufak binalarımızı da yerleştirmeye başlayacağız. Elektriği aktarabilecek şekilde minik minik ilerleyerek bakalım neler başarabileceğiz arkadaşlar. Şöyle siftahımızı atalım. Bakalım binalarımız ne zaman faaliyet göstermeye başlayacak diyelim ve umudumuzu kaybetmeden şöyle küçük operasyonlarla ilerlere doğru ilerleyelim abi. Yani amacım şu ortadaki direkleri patlatacak seviyede elektriği yan tarafa doğru aktararak binaların çıkmasını sağlamak diyeyim. Bakalım hedefimize ne zaman ulaşacağız. Bu arada bir yılı daha atlattık eğitimde. Şöyle bir şey yapabiliriz. Buralara hiç park, bahçe, hiçbir şey koymadık. O işlemlere de bir yerden ben başlayayım. Binaların çıkması zaten bayağı bir vakit alacaktır. Benim için yani konut bölgesine hiç talep yok yazısını şurada görüyorsunuz zaten şu anda. O sebepten dolayı vatandaşları buraya çekebilmek için biraz yatırım yapmak gerekecek arkadaşlar. Ben de o yatırımlara ufak ufak başlamak istiyorum. Şöyle buraya güzel bir park atalım abi. Böyle birkaç noktada dikkat çekici parklarımızı koyalım. Şimdi gelelim abi hemen şuraya bir yere. Yaya yollarını da çok fazla bozmak istemiyorum. Çünkü onları daha yeni yaptım. Haliyle bozulmasını da istemiyorum işin açıkçası. O sebepten dolayı şuraya bir tane atsak hem elektrikle alakalı problemi de ortadan kaldırırız. Bir miktarda olsa. Ufak ufak böyle elektriği aktara gitmeyi düşünüyorum. Parklar, bahçeler, okullar vesairelerle bu işi çözeceğiz abicim. Şuraya bir tane park atalım. Bizim diğer metro istasyonumuz nerede? Gören var mı? Şu formatta da gözükmüyor galiba. Metro istasyonlarım gözükmüyor. Bak şuradaymış. Elektrik direğinin hemen yanında. Gözüküyormuş aslında. Bizim gözümüz görmüyor veya. O da olabilir. Her şey olabilir. Küçük minik bir park lazım bize. Şuraya oluyor mu? Oldu. Tam yanında. Güzel oldu hatta. Şöyle şu köşeye de bir tane park atalım. Ya birkaç elektrik direği patlayacak. Şimdilik onun için gerçekten kusura bakmayın diyeyim vatandaşlarımıza. Ama bu tamamen sizin iyiliğiniz için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz buraya park ve bahçeler yerleştirerek daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Yani burada oturan adam demesin kardeşim bizi buraya attılar. Burada hiçbir şey yok gibi söylemlerde bulunmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dev gibi parklar koyuyoruz. Daha ne yapalım abi vatandaşa? Ya biraz da onun amacı yola yakın olan taraf olduğu için mümkün olduğu kadar daha az şekilde stresten, sesten vesaireden sıkıntı yaşamasın diye elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyelim. Şu köşeye bir botanik bahçe atayım. Aynı şekilde bir tane de şu köşeye botanik bahçe atayım ki vatandaşlarım mutlu olsun abi. İstediğimiz şey bu. Bu adamları üzmemek. Bu adamların huzurunu ve güvenini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir tane ilkokulu şuraya yerleştireceğim. Öncelikli olarak yani şu bölgenin bir ilkokulu olsun. Sonra şuralara bir yeri bir ilkokul yapmam lazım. Bu kadar vatandaşı okula göndereceksek eğer buraya sağlam yatırımlar yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bir ilkokulumuzu şuraya alalım. Bir ilkokulumuzu şuraya alalım. Bir de bu adamlara eğitimli adam lazım olacak. Şu gördüğünüz alandaki ofisteki çalışanların hepsine eğitimli personel sunmak gerekecek. O sebepten dolayı biz burada iyi bir ilkokul yatırımı yapalım abi. Böyle bir 3-6 tane ilkokul yaptım buraya bak. Toplamda 6 ilkokul ve kafamda tasarladığım kadarıyla toplamda 3 tane de lise yapacağız. Şöyle birinci lise, şuraya ikincisi, bir üçüncüsünü de tam şöyle bir noktaya koymak istiyorum ki tam orta alanda bir tane lisemizi de burada faaliyete açalım. Yani toplamda 6 ilkokul, 3 liselik bir alan kaplattık buraya. Bakalım elektrikle alakalı sıkıntı yaşayan eden birileri mutlaka olacaktır tabii ki. Biz de onların yaralarına melhem olmaya çalışacağız. Bak şimdi şu alandakini patlatabilirim. Çünkü burada artık elektrik aktarımı sağlanmış gördüğünüz üzere. Sonra şu alandakini patlat. Şunu da orayı patlatmaya gerek yok. Oraya zaten ufak bir hat çekmem gerekecek. Şunu şuradan şuraya ver. Sonra şuradan da bir tane al. Böyle en düzgün şekilde şuraya verirsen tamam burayı da hallettik. Şu anlık sıkıntı yok. Hepsine elektriğini aktardık.
Sadece biraz talep oluşturmam gerekecek. Yani bina talebini arttırmam gerekecek. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Su yok. Su geldi başkan. Su geldi. Suyunuz geldi. Merak etmeyin. Belediye olarak en iyi yaptığımız hizmetlerden birini size aktaralım abi. Suyunuzu gönderdiğim. Buyurun. Bak şu en köşedeki lisenin elektriğini çekmemişiz. Beni de şuradan botanik bahçenin yanından aktarırsak sorunu ortadan kaldırmış oluruz. Abi sizde niye elektrik yok? Yani bir sebebi olması lazım aslında. Elektrik yetersiz mi geliyor? Şuradaki kömür santralinin ürettiği elektrik mi yetersiz geliyor? Gerçi o da şehirden alıyor. Nükleer santralden çekiyor yani. Bence sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Buralar hareketlenecektir. Yavaş yavaş popülasyon buraya kaymaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada bir yerden de şehrimizin eksiği gediği bir şey var mı? Onları da kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurada şu anda herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor şimdilik. İlerleyen aşamalarda ne olur ne biter inanın bilmiyorum. Bu taraflar gayet tatlı bir şekilde takılıyor. Oraya hiç sığınak yapmadık. Bir de sığınak işimiz var. Sığınak, sağlık ocağı, polis merkezi bunların hepsi yapılacak işlerin başlıcalarından bir tanesi. Buralarda da bir sıkıntı yok. Ya şu trafik durumu ne durumda bizim? 74'lerde arkadaşlar. Bayağı bir çakılmış yani. Bayağı aşağılara kadar inmiş. Buradaki şehir de zaten bu tarafı besliyor. Burası dolmuş. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız bir şekilde burası dolmuş arkadaşlar. Bence keyifler yerindedir diye tahmin ediyorum vatandaşlarım da. Buradaki metropol de gayet sağlıklı duruyor. Yapılmayan bir yer var mı? Burada hani bina çıkmamış bir yer var mı? Şimdilik yok gibi gözüküyor. Yani hatta buradaki binalar ufak ufak seviye alıyorlar. Gördüğünüz gibi daha 5. seviyeye, 4. seviyeye bile ulaşmamış binalar var aralarında. Buralar da yavaş yavaş keyfine varıyor yani artık şehrin yaşamının tadını çıkartmaya başlıyor. Dediğim gibi burası toparlanacaktır. Şuradaki trafiği çözmek gerçekten beni rahatlattı. Şurayı çözmek zor arkadaşlar. Burası gerçekten bizim kanayan yaramız. Ama burada korkunç bir eğlence merkezi var. Burada nüfus yani gördüğünüz şehrin nüfusu burada. Ya şu adamlara bak abi. Şu adamlara bak. Gördüğünüz şehrin nüfusu burada. Onun akabinde bir de buraya turist çekiyoruz. Bir bu kadar da adam geliyor. Burası şehrin Tayland'ı gibi düşünün yani burası. Phuket'i gibi. Phuket'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Phuket gibi düşünün. Bak abi, bak abi. Cemal Safi Türk. Eğitimsiz yetişkin. Sıcak apartmanında oturuyormuş. Bindi otobüsüne. Yardıra yardıra gidecek. Bir de burada turistik olsun diye katlı otobüslerle vatandaş taşıyoruz. Bak abi şuraya metrodan inen adama bak. 258 tane yolcu getirmiş bu metro. Yani dediğim gibi burası kaynıyor. Burada bu kadar vatandaşın arabanın olması normal. O yüzden hiç şey yapmayın. Hani hiç yadırgamayın diyeyim. Normal. Burayı sorarsanız burası çok normal değil. Burası biraz anormal ama o da şehrin yoğunluğundan kaynaklanıyor. Yani bu tarafın kitlenmesinden kaynaklı şurada bir yoğunluk yaşıyoruz. Onun akabinde başka bir sıkıntı şimdilik yok gibi duruyor. Şuradan bir dalıp şuradan bağlasak mesela belki bayağı bir şeyi çözeriz. Ama şimdilik o tarz projelere girmek istemiyorum. Yani bu tarafa dönen zaten çok aman aman bir araba yok. O yüzden biz şurada kaldığımız yerden işimizi yapmaya devam edelim abi. Şu sığınak işlerine gireceğim. Sığınaktır vesairedir. Polistir, itfaiyedir. Şimdi gelelim ilk etapta sağlıkla alakalı sıkıntıları çözmeye. En önce mezarlığı koyacağım abi. Biliyorsunuz mezarlık işlerini sonra unutuyoruz. Başımıza bir şeyler geliyor. Hiç gerek yok abi. Önce mezarlık işini ben bir halledeyim. Abi şehrin girişinde sığmıyor musun buraya? Sığarsın be. Şehrin girişine bir tane mezarlık atayım ben. Tam şehrin giriş noktasında mezarlığımız olsun. Şuraya sığsam var ya çok tatlı olurdun da burada birçok şeyi alt üst ediyorsun ben bunu buraya koyduğum anda. Bir tane de buraya atalım. Olsun orada. Olsun yapacak bir şey yok. Bir tane de orada olsun. Şu yolu ben buradan çekerim. Yani gerekirse şuradan alırım. Çok da sıkıntı olmaz. Vatandaşlar birazcık dolaşmak zorunda kalacak. Onun haricinde başka ekstra bir sıkıntımız yok. Tamam. 2 tane burada mezarlık yaptık. Onun haricinde birkaç tane krematoryumumu hemen yerleştireyim abi. Krematoryum. Yani şurada olmasın abi değil mi? Orada durmayı versin. Şuraya bir tane krematoryum atalım. Mümkün olduğu kadar şu illerin yanına yapacağım. Yani bu parkın, bahçenin vesairenin yanına yapacağım. Yaşamla ölümün kıymetini bilsin abi vatandaşlarımız. Yani bir de bu şehirde ulaşması için birçok noktanın birbirine yakın olması gerekiyor.
O sebepten dolayı mümkün olduğu kadar her şeyi birbirine yakın yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi şu noktada 2 krematoryum, 1 krematoryumumuz şurada. 2 tane de şehrin mezarlığı olan bir sistem yaptık. Yetti mi? Yetmedi abi. Çocuk sağlığı merkezi. Abi şunu da tam şehrin göbeğine bana oturabilecek bir alan verirsen şuna elektrik direği yıkıl abi. Bir şey olmaz. Çocuk sağlığı merkezi bizim için önemli. Bak şuraya yaptığım anda bütün alanı komple kapsayabiliyor. Bir de yaşlı bakım merkezimiz var. Onu da yapalım. Abi seni de şuraya dikeyim. Bakayım. Seni şuraya diktiğim anda aynen şehrin neredeyse %80, %90'ını kapsayan bir yaşlı bakım merkezini de buraya koyalım. Yani vatandaşlarımı buraya çekmek için sürekli bu tarafa doğru bir yatırım yapma taraftarıyım. Yani dediğim gibi bu megapolün, bu metropolün burada artık sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Bitti mi? Bitmedi abicim. Buraya bir tane dev bir hastane yatırımı yapmamız lazım. Ama nereye? İşte onu bulmak lazım. Buraya güzel bir hastaneyle şurayı şenlendirmemiz gerekiyor. Bak şurası hastanenin oturacağı çok güzel bir alan. Hem şehre giden yol, yaya yolu orada olmayıversin. Çok sıkıntı değil bizim için. Aynı şekilde büyük bir polis karakolu ve bir itfaiye merkezinin buraya oturması gerektiği düşünenlerdenim. Böyle bir itfaiye merkeziyle burayı canlandırabiliriz. Ama şuralar daha mı tatlı olur? Aynen abicim bak şurası itfaiye merkezi için çok daha tatlı olur. Buradan çıkıp şehrin birçok noktasına görüyorsunuz uzanabiliyor. Yani her noktaya neredeyse yetişebilecek kadar bir itfaiye merkezi yapmış oluyoruz. Sadece şu şehrin girişine küçük bir itfaiye koyarsam hemen hemen bütün noktalara ulaşabilirim diye tahmin ediyorum. Bir itfaiye merkezi de şuraya yapayım. Abi her yere yetişsinler. Yani ben artık yetişilmemesini istemiyorum. Şu yolun ucuna da bir tane yangınla alakalı sensörlerden bir tanesini koyacağım. Zaten şurada var. Pardon orada yokmuş. Buraya da bir tane sensör atalım. Bunu ilerleyen zamanlarda artık şey olursa yıkarız abicim. Bir sensörümüz de orada olsun. Vatandaşlarımız mutlu mesut takılsınlar. Tamam bir yangın sensörünü de oraya koyduk. Şimdi burayla alakalı itfaiye ile sağlık ocağını yaptık. Geldik polis merkezine. Karakol. Burası sağlam eğlence alanı olacağı için buraya büyük bir karakol yakışır abicim. Buraya büyük bir karakol yakışır. Yanına da minimal küçücük bir karakol atsak şöyle. O da bu tarafın güvenliğini tutması için yeterli olacaktır. Yani ana merkez şehrin sağında küçük bir karakol tesisi de sol tarafı desteklese bizim için kafi olur. Benim gözüm bir yerden talepte hiç talep gelmiyor. Biraz vergi düşürsek acaba talep alır mıyız? 80 bin nüfusumuz var şu anda. Yani bayağı bir nüfusumuz var aslında ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde biz o işi halledeceğiz. Bak şuraya geçmeden hemen şu bankalardan birkaç tane banka atalım buralara. Arkadaşlar bankalar önemli. Yani şehirde yolsuzluğu vesaireyi önlemek için bankalarımızın güvenli bir şekilde çalışması gerekiyor. Tek bina yıkarak şuraya yaparsan çok tatlı olur. 2 banka, 3 banka kafi gelir. Seni de şu içeriye mi atsak? Oraya da bir şey atmak istemiyorum ama. Aha bak buraya oturuyor. Çok tatlı abicim. Ne oldu oğlum? Oturdun ya niye şimdi yolum yok diyorsun? Al tamam böyle otur. Hala mı yolum yok diyorsun? Tamam gitti. Yol sorununu hallettik mi? Yok halledememişiz. Yok yolum bağlanmadı diyor. Pekala abicim. Sana daha güzel bir yer bulacağım. Sana daha güzel bir yer bulacağım. Al. Tamam oldu mu? Sana daha güzel bir yer buldum abi. Hem polis karakolunun tam karşısında. Bence şu anda gayet tatlıdır. Biri burayı kadar tutuyor. Biri buraya kadar tutuyor. Diğeri de zaten şu alanı kapattığı için hemen hemen ticari dönecek bütün alanı bankalarla kapatmış oluyoruz. Yani para transferi çok daha güvenli bir şekilde gerçekleşebilecek. Şimdi iş geldi sığınak tarafına. Arkadaşlar biliyorsunuz sığınak. Oha! Arkadaşlar gördüğünüz gibi vatandaşlar akıyor. Vatandaşlar akıyor abicim. Burada eğlence, burada aksiyon, burada her şey var. Bizim milletimiz sever bu tarz işleri. Adamlar koştura koştura buralara geldiler. Tamam birinci işimiz tamam. Bitmedi tabii. Bir tane sığınakla burayı kurtaramayız tabii. Buraya bayağı bir sığınak atacağız. Şöyle mümkün olduğu kadar yan yollara küçük sığınaklardan çok büyük sığınaklara girmeden mini mini gideceğiz abicim.
Şuralara bir yeri bir tane sıkışsa çok tatlı olur da. Şuraya yapalım. Şuraya bir tane sığınak atalım. Şuraya bir tane sığınak atalım. Orada sığınağımız olsun. Bankanın yanında bir tane sığınağımız olsun abi. Dediğim gibi yani mümkün olduğu kadar bütün ara noktalara, ara sokaklara sığınaklarımı atayım ki. Abi yol bağlantım yok ne demek? Oğlum siz ruh hastası mısınız? Al tamam buraya yapayım ben seni. Al biraz daha yana kaydırayım. Sen buradaki koca binayı yıktın da şimdi sığınağım yok mu benim diyor. Yolum yok mu benim diyorsun. Bu ne oğlum? Yol değil mi o yaptığımız? Neyse peki tamam bir şey demiyorum. Kızmıyorum abicim. Şu anda nerelerde sığınaklar var? Şu köşeler dolu. Ortada sığınağımız yok. Buraya yapacağım yol yok diyecek. O yüzden yapmıyorum abicim. Şimdi geldik şuralara. Şuraya bir tane sığınak atalım. Şu hemen okulların yanına birer tane küçük küçük sığınaklardan atalım. Bunlar da önemli abi. Burada can taşıyoruz. O sebepten dolayı buralarda sığınaklarımız olsun. Yani mümkün olduğu kadar şehrin birçok noktasına sığınak yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere de ki hemen hemen her noktasına birer sığınak yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın tamamen güvenliği için arkadaşlar. Yani sen burada bir tek elektriksiz mi kaldın? Seni de şöyle içeriye alsak, böyle bir noktaya alsak daha tatlı olur bence. Tamam elektriğini orada kendi kendine halledersin diye tahmin ediyorum. Şurada birkaç hattı artık patlatabiliriz. Şuralar bağlantılarını kurmuş. Şurası buradan alıyor elektriğini, buradan alıyor. Dediğim gibi bu hatlar ufak ufak artık patlatmanın vakti gelmeye başlamış. Talep sıkıntım var. Talebi hala alamadım. Yani şuradan politikalardan, vergilerden arkadaşlar şu yüksek konutluların vergisini ona bir çekeyim. Düşük konutu da ona çekeyim. Şunlar 11-12'de kalsın. Birazcık bak gördün mü? Hemen talep geldi. Arkadaşlar böyle ufak oynamalar yapabilirsiniz. Talep gelmesi için hatta bir tık daha vergi aşağı çekebilirim ki. Evet ilk binalarımız çıkmaya başladı. Abi istediğimiz zaten buydu. 10 numara 5 yıldız. Ya burada atladığımız en büyük etkenlerden bir tanesi şu oldu. Biz buraya hiç market alanı yapmadık. Ya ben diyorum ki şu arka hattı da market alanlarına çevireyim. Çünkü burada hiç market alanı yok şu anda arkadaşlar. Biraz ses olacak farkındayım. Ama benim buraya market atmam lazım. Yani gerçekten bu vatandaşlar ne yiyecek ne içecek inanın şu anda hiçbir fikrim yok. O sebepten dolayı projeyi sıkıntıya sokmamak adına şuraya birazcık market alanı atalım abi. Şu alan komple marketlerle dönsün. İç kısmı kesinlikle dokunmayacağım. Orası komple bize ait abi. Orası tamamen vatandaşlara ait. Belki ufak ufak bir şeyler yapılabilir. Dediğim gibi zamanla oralar değişecek artık. Yani yüksek yoğunluklu bölge yapıyorsan ister istemez yüksek yoğunluklu ticari alan yapmak gerekiyor. O sebepten dolayı biraz orayı marketlerle dolduralım. Biraz da ticari değil de emlakla alakalı şurada gördüğünüz şu alan biraz daha artarsa olay tadından yenmez abi. Olay tadından yenmez. Şöyle bir bakalım ne kadar bina çıkmış abi. Bak ben buralara birkaç bina vermiştim. Şurada hatta küçücük yapmış adam ya. Oğlum gidip de orayı mı denk getirmişiz? Vallahi var ya. Başka da zaten bina vermemişim. Ben de diyorum niye bina çıkmıyor. Yap abi şuraları da. Şöyle ufak ufak bu tarafa doğru gel. Şu hattan gel. Başka yaptığımız var mı bir yer? Yap ya şu ince hattı komple çek. Yani şu orta hatta bir vatandaşlar bir yerleşsin abi. Orta hattı doldurursak zaten elektrik aktarma sıkıntısı yaşamam. Ki gördüğünüz gibi ben az önce bekliyorum ki vatandaşlar yapsın. Büyük ihtimalle ben o bina koyduğum yerlerin hepsine %99 bu şeylerden koydum. Şu gördüğünüz parktır, bahçedir, ıvırdır, zıvırdır. %99 onları yaptığım için şu anda oralarda çıkmadı. Ama pıtır pıtır mantar gibi bitecektir burada şimdi şeyler. Ki elektrikle alakalı da şuradaki problemi de hemen ortadan kaldıralım. Gel abicim şunu da şuradan artık yıkabilirsin. Buradaki vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla elektriğine artık kavuştu. Siz bir arada kaldınız. Sizi de bir patlatabilsem var ya çok tatlı olacak ama yapacak bir şey yok abi. Bir şekilde orayı da halledeceğiz. Tamam burasını da hallettik. Dediğim gibi işte sorun bu arkadaşlar. 1-2 dakikalık bir problem oluyor. Onun haricinde başka elektrikle alakalı bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece şuralarda eksik gedik böyle çekilmeyen bir yerler var mı? Şimdilik yok gibi gözüküyor.
Şuradaki binalarımda çatır çatır gördüğünüz gibi vatandaşlar binalarını dikmeye başladı. Bu ne demek? Artık burada inanılmaz bir popülasyon olacak. Vatandaşların mutlu mesut bir şekilde okullarına, işlerine, evlerine her yere gidip gelebilecekler abi. Aradığımız huzur bu. Aradığımız imkan bu işte. Yani yapmak istediğimiz buydu ve başardık diyelim şimdilik. Şimdilik başarmış gibi duruyoruz diyeyim ya da. Bakalım ilerleyen bölümlerde başımıza neler gelir. Burada çok aman aman bir trafik olacağını ben zannetmiyorum. O sebepten dolayı şu kısmı şeye ayıracağım. Yani şehrin şurada gördüğünüz kısmını biraz daha sosyal projelere ayıracağım. Yani kar küreme tesisi vesaire gibi bir şeyler buraya yapabilirim. Buradaki kar küreme araçları bize yetişmeyebilir. Yani gördüğünüz gibi tek başına buraları temizleyemeyebilir. O sebepten dolayı şehrin angarya yükünü bu tarafa kaydırabiliriz. Çöp tesisi yapmayacağım. Onunla zaten işimiz yok. Sadece yol bakım aracı ve kar küreme tesisi yapsak burayı bir tık daha yaşanabilir bir hale getiririm diye tahmin ediyorum. Şunu şuraya yerleştirelim. Şunu da şunun karşısına atalım abi. Burada ikisi burada takılsın. Yani çok spesifik bir şey değil. Sadece olması gerektiği için yapıyoruz. Bu bizim için gerekli bir şey arkadaşlar. Bunları da artık patlatabilirim. Elektriği zaten aldılar. Değil mi? Aynen. Elektriği aldılar. Bir tek şurası kalmış elektriği almayan. Onun haricinde başka da elektrikle alakalı sıkıntısı olan kimse yok. Patlat abi şunu da. Bu da buradan döndürüyor elektriğini. Arkadaki hattı da artık patlatabiliriz. Gönder gönder. Vallahi her tarafa elektrik direği çekmişiz arkadaşlar. Şunu da patlattık. Tamam, elektrik direği ile alakalı bir tek şurası kaldı. Onun haricinde başka bir direğimiz yok. Patlattık gitti abi. Sistem bu. Yeni binalarımız faaliyetlerine başladı. Bunlar zaten çok hızlı bir şekilde bir üst seviyeye çıkacaktır. Yani şu gördüğünüz binaların mutluluk seviyeleri artacaktır diye tahmin ediyorum. Lisemize 575 öğrenci gelmiş bile. İlkokul durumlarımız nedir? 161 burada. 516 öğrencimiz burada. 508 öğrencimiz de buradaki okulumuzda faaliyet gösteriyor. Mutluyuz. Yaptığımız işler bir şeylere yarıyorsa, bazı vatandaşlarımızın gönlüne, kalbine dokunuyorsak biz mutluyuz abi. Şehirler arası otobüs terminallerimizden bir tanesini de buraya yerleştirelim. Bir tane de buraya otobüs garı yapalım abi. Bu vatandaşları tabii ki otobüsle, şehirler arası otobüsle vesaireyle birçok noktayla sağa sola taşımamız gerekecek. Büyük ihtimalle su hattında bir sorunumuz var. Su çekmem lazım. Benim hızlı bir şekilde su çekmem lazım ama nereden alacağız? Artık o kadar çok noktadan su alıyorum ki şehirde su kalmadı arkadaşlar. Şuradan bir su pompası atalım şuraya. Aa bak, bir arkadaş su kuleleri yapabilirsin demişti. Hemen onun projesini burada gerçekleştirelim. Abi bizim şu köy var ya. Şu köyün üstüne ben birkaç tane su kulesi atayım. Ya bunun ürettiği sudan bize çok bir hayır gelmez. Çok fazla bir üretimi yok ama yapacak bir şey yok. 3-5 tane su kulesi buraya atayım. Buradan gelen suyu da şehre bağlayalım abi. Biraz bizi en azından toparlayacaktır. Seni şuradan hatta vereyim. Gördüğünüz gibi temiz su kaynaklarımız bayağı bir toparlandı. Seni de hatta şuradan buraya verelim. Oradan da yani temiz suyu en azından basalım. Bir yerden de tahliye ile alakalı birkaç bir şey atmam gerekecek. Biz geçen nereye koymuştuk şu tahliye işlerini ya? Şuralara at abi ya. Şuralarda dursun. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Buradan da yapıştır geç abi. 2 tane de tahliye buraya atsak çünkü şehir çok büyüyecek. Yani bu gerçekten bize arkadaşlar egzem şart. Buradaki şehrin nüfusunu tutmak için benim ona gerçekten ihtiyacım olacak. Bayağı bir bize lazım çünkü. Yani şimdiden cazibe merkezi haline gelmeye başlamış. Gördüğünüz gibi monorayımız da aktif bir şekilde kullanılıyor. Monoray var. Akabinde tren var. Metro var. Bir de otobüs hatları gelecek bu taraflara. Otobüslerle alakalı çalışmalarını da yapacağız. Peyzajını yaptık. Binaları da ufaktan yerleştirmeye başladık. İlk mahallemiz gördüğünüz gibi neredeyse tamamlanmış. Şurada ufak bir alan boşluk kalmış. İkinci mahalleyle alakalı çalışmalara başlayacağım ama benim korkum şu. Şurada sesten ne kadar rahatsız olurlar. Bak şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu bizim ağaçlar nerede? Güney çok küçük. Büyük ağaçlara geç.
Şu bizim bodur ağaçları var ya, bodur ve kuvvetli olan ağaçlar. Abi şu metroların yanlarına şu ağaçlardan dolduralım. Buralara bina yapmayı versinler. Bir zahmet. Biz de onu kollayarak gidelim. Yani metro istasyonlarının olduğu noktalar çünkü bayağı bir gürültü tutacaktır. O sebepten dolayı oraları mümkün olduğu kadar es geçerek gidelim ki başımız ağrımasın abicim. Şöyle buralara. Hadi oğlum şuraya bir tane sıkışırsın. Tamam bak bu alanda metro gözükmüyor bile. Ağaçlar altında kalmış. Burayı da kapatırsak şöyle aşağıdan vatandaş dalıp geçecektir. Ya o hem kamuflaj hem de ses gürültü kirliliğini tutmak adına yaptığımız güzel bir çalışma. Bence vatandaşlarım mutludur diye tahmin ediyorum. Gene şunun etrafını da şöyle ufaktan çevirelim. Tamam. Başka metromuz var mı bizim? Nerede abi benim metrolarım? Biri burada, biri burada. İkisinin etrafı ağaçlık. Buraya atlamışız. Şuraya ağaçlık yaptık. Tamam, diğeri zaten çarşının içinde. Oraya hiçbir gereksinim yok. Burayı da çevir. Ya buraya da gerçi çok bir gerek kalmamış. Burası da zaten gördüğünüz üzere yaya yollarıyla çevrili olduğu için ufaktan etrafı boş kalmış. Tamam, burası da böyle tatlı tatlı takılsın. Ya, ağaçlık böyle yol tarif ederken ya metro nerede diye sorduğunda abi şöyle dümdüz devam et, ileride böyle kocaman bir ağaçlık bir alan göreceksin diyecek. Onun hemen içine dal. Yani böyle bir yol tarifi yok aslında ama olsun. Şehir planlamasını yaparken üst geçitlerimizi erkenden yaptık. Gördüğünüz gibi vatandaşlarım üst geçitlerden tıkır tıkır geçiyorlar. Hizmet böyle yapılır arkadaşlar. Yani şuradan bak şuraya da bağlayabiliriz. Güzel bir bağlantı yaparız. Severiz. Yaya yolu, çit bizim sevdiğimiz şeyler. Şuradan da şuraya bağlasam. Tamam bak buradan da gitsin. Yani buradan da arkaya belki aktarmak isteyecek adam kendini. Belki buraya gidecek. Köprüden geçtiği dünyayı mı yürüyecek? Yürümesin abicim. Oradan geçsin, direkt karşıya bağlansın. Burada zaten bağlantı hattı var. Hatta onu kaldır. Neredeydi orası ya? Heh, şurada. Onu kaldır abicim. Bana şuradan ver bağlantıyı. Burayı boşu boşuna işgal etmeyelim. Buraya vatandaşlar bina atsın. Yap abicim oraya binanı. Çık yan tarafa doğru. Tertemiz çık. Hiç boşu boşuna yer işgal etmeyelim. Var mı başka öyle sıkıntılı bir yer? Şurası var. Şurayı da halledelim. Başkan işini çözer abi. Başkan işinizi çözer. Şurayı da bağlayalım. Hem buradan hem oradan. İki taraftan yol aksın. Başka da yok zaten. Tamam bu kadar. Gayet tatlı bir şekilde bağlantısını yaptık. Bu taraflara gitmeye gerek yok. Burada bir bağlantı vardı. Sadece şu hastanenin buraya çıkan. Orası zaten köprülerle bağlı. Tamam. Ha, şurası ya. Hastanenin oraya giden yer dediğim yer şurası arkadaşlar. Burayı da bağlayalım. Burası da okey. Dediğim gibi şu anlık bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gayet tatlı bir şekilde çalışacaktır bu sistem. Onun haricinde de başka bir sorunumuz şimdilik yok gibi duruyor. Burada metro ağı yaptık mı biz? Metroyu yaptık da yolunu vermedik değil mi? Tabii metroyu yaptık, yolunu vermedik arkadaşlar. İş böyle yapılır. Bizde iş böyle çalışır abi. Önce yaparsın. Vatandaş yokken niye ben onu hizmete açayım dedi belediyemiz. Aslında unuttuk da çaktırmayın. Sonradan vatandaş kullanıma başladığı anda dedim ki hemen vatandaşımın yardımına koşalım. Açtık abicim, metro ağını açtık, merak etmeyin. Metrolarımız artık vızır vızır çalışıyor. Tıklamasam fark etmeyeceğim. Dedim ki burayı niye hiç vatandaş kullanmamış? Şimdi artık kullanabilir vaziyete geldik. En azından o işi hallettik. Aradan çıkarttık. Yoksa bayağı sıkıntı olacaktı. Tamam. Şimdi biraz daha bina ekleyebiliriz. Biraz daha bina işini arttıralım. Abi ikinci mahalleyi de şu arka taraftan çekelim. Şu arka hattı hemen faaliyeti açalım. Yani vatandaşlar komşuluk ilişkileri üzerine bu taraflara doğru da binalarını dikmeye başlasın. Buradaki ana hat zaten komple dolmuş gördüğünüz gibi. Buraya kadar vermiştik. Arkadaki binalarda hemen tıkır tıkır çıkmaya başladı. Biraz vakit alacaktır benim buraları komple doldurmam. Dediğim gibi 2-3 bölüm buralarla uğraşacağız. Ama sonunda çok tatlı bir meyve verecek bize. Burası bizim göz bebeğimiz olacak gibi gözüküyor. Binaları doldurmadan zaten diğer işlemlere başlamam. Ufak ufak doldura gideceğiz abi buraları. Daha bunun bir de arka katı var. Yani bir de daha bu tarafa yol çıkacağız. Bakayım şurada bayağı bir bina gidecek aradan ama 3-5 binayı feda edeceğiz. Mecburum, yapmak zorundayım.
Başka türlü buradan verim alamam. Yani sadece burayı yaparak bu iş çözülmez abi. Dediğim gibi her tarafını evire çevire bir hale getirmem gerekiyor. Buralara birkaç tane ofis binası at. Yani şu monoray burada biraz bizi sıkıntıya sokacak ama yapacak bir şey yok. Buralara da binalar çıksın abi. Gerekirse şu iç hatlara da bir şeyler yaparız. Şuraları da yapın. Bankanın yanına da hemen binalar çıkın. Yani buradan baktım mı şöyle sadece ortanın boş kalmasını istiyorum. Görsel amaçlı. Uf, çıkan binaya bak. Abi sen busun işte ya. Edison motorları. Siz bu işi biliyorsunuz kardeşim. Siz bu işi biliyorsunuz. 10 numara 5 yıldız bir yapıyla bizi karşıladığın için teşekkür ediyoruz sana. Yani şöyle minik minik binalardansa dev gibi bina çıkması bunun yanında çok tatlı. Yani şöyle baktığın zaman abi diyecek ki ya tamam burası güzel bir alan. Metrolarımız çalışmaya başladı. 3 yolcu, 5 yolcu, 20 yolcu bir şekilde taşıyorlar. Market alanlarımız da faaliyete girdi gördüğünüz üzere. Yolun karşısı tamamen market alanı. Yani şu içerilere bir tık market alanı atsak mı arkadaşlar? Onu bir yorumlara yazın ya. Yani şu ağaç şurası düşünün burası komple eğlence merkezi olacak iç kısım. Yani meydan tarzı şey gibi. Amerika'da var ya unuttum adını ya. Merkez Park diyeyim. New York Merkez Park'ıydı galiba. Tam hatırlayamadım adını da neyse gelir aklıma birazdan. Orası gibi düşünün. Burası komple Luna Park alanına dönecek iç kısım. Yani bizimki yeşillik ağaçlık mutlaka yapacağız her tarafını ama burası komple Luna Park alanına çevireceğiz. Ya da Kent Park alanına çevireceğiz. Kent Park yapsak daha mı tatlı durur? Yani şu muydu? Kent Parkı aynen. Kent Park yaparız. A'dan Z'ye bütün her şeyi buraya döşeriz ya da Luna Park yaparız. Size kalmış. Onu da yorumlara yazarsınız. Ona göre orayı ilerletiriz. Market alanı içeriye versek mi vermesek mi? Yani şu gördüğünüz alanı marketlerle donatalım mı? Ama donatsak daha güzel olur sanki ya. Neyse ona bir bakacağız arkadaşlar. O size kalmış bir şey. O yüzden bölümleri hatta bekleteceğim. Yani çekmeyeceğim. Normalde birkaç bölüm önden gidiyorum. Sırf bu bilgiyi almak için biraz bekleyeceğim. Yetişmezse kusura bakmayın diyeyim şimdiden. Yetiştirmeye çalışacağım. Eğer bir baktınız peş peşe Cities Skylines böyle bir gün falan gelmezse şimdiden özürlerimi diliyorum ama dediğim gibi benim o işi bir an önce çözmem lazım. Burada şu anlık yapacak başka bir işim yok gibi duruyor. Şuradaki binaları da şöyle faaliyete açalım. Buradaki binalarımız da çıksın abicim. Şuraya kadar gel ya. Daha ilerlere gitmeyelim. Metronun şu yanını biraz boşalt. Şurayı da boşalt abi. Diğer metro neredeydi? Oradaki işlemlerimi halledeyim de. Sonra başımız ağrımasın. Şu bir sıra iki sıra açsak yeter zaten. Çok aman aman böyle yaldır yaldır ses yapan bir sistem değil. O sebepten dolayı çok bizim başımızı ağrıtmayacaktır. Böyle gayet tatlı oldu. Evet bu şehri de yorumlara dediğim gibi mutlaka bak bekliyorum. Yazmazsanız 1-2 gün sonra yazarsanız zaten emin olun ertesi güne video gelmez. Yani 5 gibi falan yayına alıyorum genelde Cities Skylines videolarını. Böyle 7'ye 8'e doğru atarsanız ben de hemen akşama eve geldiğim gibi kayda girerim. Bir sonraki bölümü çekerim. Tabi sizin yorumlarınıza bağlı dediğim gibi. Bayağı bir gene cenaze ile alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Gördüğünüz üzere vatandaşlarımız partiliyor abi. Vatandaşlarımız kopuyor. Kop abicim kop. Bu ne diyor? Reklam kampanyası. Konser ve daha fazla ziyaret çekmeyecek festival adıyla reklam yapalım. Bir reklam alanını arttırın. Ayda bir arttırır diyor. Yapıştırdık abi. Reklam. Bizim parti alanımıza reklam verelim. Premium stüdyo diyor. Yüksek kaliteli ekipmanlar, akustik stüdyo başarılı bir konserin şansını arttıracaktır diyor. Yapıştır abicim. Yani maksimum eğlence. Dediğim gibi burada burası günahlar şehri ise maksimum eğlence şart. Yani buraya mezarlık yapasım var şimdi ama beni alıkoyan bazı şeyler var. O yüzden yapmayacağım. Yani şuraya bir mezarlık atasım var yani gerçekten. Şu arkadaşları lütfen toplayın. Lütfen. 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 Bir yere krematorium sıkıştırsam nasıl olur? Burada var aslında. Yani şehrin burasında da var. Yani bir tane de şuraya mı atayım abi krematorium? Ne yapayım? Şehrin her yeri krematorium mu olsun ya? Bizim cenaze hizmetleri niye çalışmıyor güzel kardeşim? Al abi şehrin girişine atayım bir tane. Bak buradan trafik var. Ona rağmen şehrin girişine krematorium koydum ya. Millet eğlence merkezi yapar biz krematorium atıyoruz. Böyle şey olur mu ya? Aa bak şurada ufak tefek boş alanlarım varmış. Şuraya
Yapıştır abicim. Şuralara yapıştır bak. Şuralara binalar çıksın. Buralar boş kalmasın. Buralar değerli alanlar çünkü. Millet buraya gelmek için ölüyor. Biz buraları boş bırakmışız. Çok güzel. Şuralara ufak tefek bir şeyler atalım. Bak burası niye boş? Burada bir şeyler vardı da ben mi yıktım acaba? Yoksa yok muydu? Şu an kendimden şüphe etmeye başladım. Acaba mı diye kendi kendimi sorguluyorum arkadaşlar. Vardır bir hikmeti. Ben bıraktıysam aklımda bir şey vardır. O sebepten dolayı bırakmışımdır diye tahmin ediyorum. Biz burada maksimum dükkan seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Öyle işler yapmam genelde ama. Peki. Bak burayı boş bırakmışım. Ya 2 kare 2 kare 4 karelik bir bina çıksa o bile burada kafidir. Yani burada en azından boş bir dükkan var. Üstünden ziyade dolu böyle gösterişli bir bina olması çok çok daha avantajımıza gelecektir. Abi şurayı en son bana otobana çevirttireceksiniz. Şuradaki metro komple çöpe gidecek. Yani burada artık lütfen hızlı bir şekilde şu göbekten dönün. Şuradan karşıya gitmek isteyen vatandaşlar bizi birazcık yoruyor ya. O birazcık bizi sıkıntıya sokuyor. Onun haricinde başka bir problem yok burada. Gördüğünüz üzere vatandaşlar cayır cayır disco partizani kopuyor adamlar. Arkadaşlar bölümün sonu. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın şimdiden. Hoşça kalın.